Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Türk milletini en iyi tanımlayan dizelerin bu iki dize olduğunu düşündüm hep. Çünkü şartlar ne olursa olsun insanlarımızın damarlarında hep özgür bir kan aktı. İşte o milletin yüzyıllar önce yaşamış bir başka evladının filmi olsa da izlesek dedirten cinsten hikayesini anlatmaya geldim bugün. Hoş, filmi olsa da izlesek derken Disney Plus'ın El Turco adıyla onun hikayesinin dizisini çektiğini hatırladım. Başrolde de Can Yaman. Çekimleri tamamlanan dizi yayınlanır mı? Yayınlansa da Balaban Hasan'ı hakkıyla anlatabilir mi bilmem. Ama ben elimden geleni yapacağım. Bundan yaklaşık 350 yıl önce Osmanlı tahtında 4. Mehmet'in hüküm sürdüğü dönemlerde genç, güçlü ve yetenekli bir yeniçeri vardı. Balaban Hasan. Hasan'a Balaban lakabını çevresindekiler vermişti. Çünkü Hasan iri yapılı ve gösterişli bir adamdı ama kendisini saklamakta da son derece ustaydı. İstihbaratçı olan Hasan pek çok dil biliyor, Avrupa'nın pek çok şehrine kılık değiştirerek girip çıkıyor ve bilgiler topluyordu. Varlığını da kimsenin ruhu duymuyordu. Tıpkı iri yapısına rağmen çalıların arasında ustaca saklanan ve gökyüzünde süzülüşü nadir görülen Balaban kuşu gibi. Ona lakabını verenler ne yaptığını biliyordu. Bir dönem Viyana'da görevli 12 Türk istihbaratçısından gelen haberler kesildi. Bunun üzerine Balaban Hasan en iyi yaptığı işi yapmak ve Viyana'ya sızıp onlar hakkında bilgi toplamak üzere görevlendirildi. Roma, Viyana ve Berlin'e defalarca gidip gelmiş olan Hasan için bu basit bir görevdi. Derhal yola koyuldu ve Viyana'ya ulaştı. 12 istihbaratçı hakkında ne bulduğunu bilmiyorum ama döndüğünde anlatmak için sabırsızlandığı başka bir bilgi vardı. Viyana zayıflamıştı. Surlar güçsüz düşmüştü. Eğer şimdi saldırılırsa başarısız olan ilk kuşatmanın telafisi yapılabilir ve Viyana alınabilirdi. Balaban Hasan'ın içi içine sığmıyordu. Geç kalmaktan korkarak olabildiğince hızlı bir şekilde Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın yanına vardı ve saldırının tam vaktidir bilgisini verdi. Balaban Hasan sabırsızlanıyordu ancak Kara Mustafa Paşa'nın tarafında da bambaşka fırtınalar kopuyordu. Bir sefere çıkmak için hazırlıklar tamamlanmıştı ama seferin nereye yapılacağına karar verilemiyordu. Kimisi önce Macaristan sınırında yer alan başka bir şehrin alınmasını ve daha fazla güç toplayarak bir yıl sonra Viyana'ya sefer düzenlenmesini istiyor. Kimisi ise aksini talep ediyordu. Kara Mustafa Paşa da bu karmaşada bir yandan karar vermeye çalışıyor, bir yandan geçen vakitten dolayı huzursuz hissediyordu. Ancak Viyana'ya toparlanma imkanı veren bu bekleyiş Balaban Hasan'ı delirtiyordu. Bir gün Kara Mustafa Paşa ona başka bir görev vermek üzere Hasan'ı huzuruna çağırdı. Viyana kuşatması haberi beklerken başka bir görev duyan Balaban, sadrazamın karşısında kendisini tutamayarak şöyle söyledi. Paşam, şu anki hal ve şartlar kaleye hemen taarruzu gerekli kılmaktadır. Ok yaydan çıkmıştır bir kere. İzin verin hedefini bulsun. Omzunuza konan zafer kuşunu göremiyorsunuz. Yüz binlerce askerin ve bir o kadar da şehidin beklediği zaferi murdar etme hakkına sahip değilsiniz. Demem o ki hemen ucuma geçmezseniz Allah sizi affetse bile şehitler affetmeyecektir. Bir yeniçerinin bir sadrazama böyle sert sözler söylemesi görülmüş şey değildi. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa deliye döndü ve Balaban Hasan'ın derhal idam edilmesini emretti. Yeniçeriler hemen oracıkta Balaban'ı yakalayarak derdest etti. Etti etmesine ama bu idam onların içine sinmiyordu. Hem Hasan'ın nasıl kıymetli bir asker olduğunu biliyorlardı hem de onlar da aynı şeyleri düşünüyorlardı. Bu yüzden de Hasan'ın kaçmasına göz yumdular. Bunu kimilerine göre ellerine bağladıkları ipi gevşek bırakarak yaptılar, kimilerine göre ise onu direkt serbest bıraktılar. Ancak nihayetinde Balaban Hasan idam edilmeden kaçmayı başardı. Onun idam emrini veren Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın da bu kaçışa göz yumduğu düşünülüyor. Çünkü ne Hasan kaçtığı için herhangi birisini cezalandırdı ne de onun peşine adam taktı. Aslında o da Balaban Hasan'ın kaçıp gitmesine göz yummuş oldu. Konumu gereği koruması gereken otoritesi ona acımasız bir karar aldırmıştı. Ancak o da böyle kıymetli bir adamı öylece öldürmek istememişti belki de. Artık bir kaçak olan Hasan farklı isimler kullanarak bu kez Osmanlı ordusunun içine sızdı ve batı sınırlarında farklı savaşlarda Osmanlı ordusunun içinde savaştı. Belki yaşadıkları için üzgündü ama yine de devletine küsmemiş ve sadakatinden hiçbir şey kaybetmemişti. Bir süre sonra beklediği haber geldi. Kara Mustafa Paşa, Viyana kuşatmasını uygun gördüğünü padişaha iletmiş ve sefer başlamıştı. Balaban Hasan kuşatmaya giden askerlerin arasına karışarak Kara Mustafa Paşa'nın arkasında sefere çıktı. Ordu Viyana surlarına bir kez daha dayandı. Ancak Mustafa Paşa şehri teslim olma yoluyla almak istiyor ve taarruzu başlatmıyordu.
Bu bekleyiş Osmanlı'ya pahalıya patlayacaktı. Kara Mustafa Paşa Viyana'nın teslim olmasını beklerken Polonya'da 100.000 askerlik bir destek kuvvet toplandı ve desteğe geldi. İki ateş arasında kalan Osmanlı ordusu parçalandı ve kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı. Bu başarısızlık da Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı idama götürdü. Ki bunun da Osmanlı tarihini olumsuz etkileyen önemli kararlardan birisi olduğu düşünülür. Viyana kuşatmasında yer alan Balaban Hasan da pek çok Osmanlı askeri gibi ağır yaralandı. Ancak o bir kaçaktı ve ordusunda savaşıp uğruna ölebileceği bir ülkesi olsa da dönebileceği bir yer yoktu. O da savaş meydanında bir at bularak sırtına atladı ve nereye gittiğini bilmeden sürmeye başladı. Belki biraz bilerek, biraz bilmeyerek, belki tamamen bilmeden İtalya'nın bir köyü olan Moena'ya doğru yol alıyordu. Bir süre sonra ise bilincini kaybetti ve attan düştü. Artık Moena köyünün dağlarında ölmeyi bekliyordu. Ancak hayatı buraya kadar değildi. Dağda koyun otlatan köylüler onu çalıların arasında bilinçsiz bir şekilde buldu. Kim olduğunu bilmedikleri genci sırtlanıp hemen köylerine götürdüler. Hasan köyün yaşlıları tarafından tedavi edildi. Uyanıp nasıl kurtulduğunu duyduğunda minnettar hissetmişti. Çok iyi İtalyanca bildiği için orada bir hayat kurmakta da zorlanmadı. O, hayatının boşluğu olduğu köylüleri sevmiş, köylüler de onu sahiplenmişti. Hatta ona El Turco diye bir de lakap takmışlardı. Zaman geçtikçe iyice onlardan birisi olan Hasan, köyden bir kızla evlenerek oraya tamamen yerleşti. Burada anlatımlar biraz farklılaşıyor. Bir anlatıma göre Moena köylüleri Dukalığın onlardan aldığı ağır vergiler altında eziliyor ve geçinmekte zorlanıyorlardı. Balaban Hasan da daha fazla buna göz yumamayarak köylülere savaşmayı öğretmiş ve Dukalığa baş kaldırmalarını sağlamıştı. Başka bir anlatıma göre ise Moena köyüne kadar gelen Alman derebeyleri köyü yağmalamış ve halkın varına yoğuna el koymuştu. Köylüler ise buna hiçbir direniş gösterememişti. Buna öfkelenen Hasan hem köylüleri örgütleyip eğitmiş hem de onları silahlandırmıştı. Bu sayede bir daha yağmalanamayan ya da ağır vergiler ödemeyen köylüler ilk defa çalıştıklarını kendileri harcayabilmiş ve refah içinde yaşayabilmişlerdi. Onlardan yeniden çalmayı deneyenler karşılarında El Turco'yu ve artık savaşabilen Moena köylülerini bulmuştu. Balaban Hasan, hayatını kurtaran köyün kurtarıcı kahramanı olmuştu. Moena halkı aradan geçen neredeyse 350 yıla rağmen El Turco, Balaban Hasan'ı ve onun köylerinde estirdiği özgürlük rüzgarlarını hiç unutmadı. Hala köylerinde her yıl Türk Festivali düzenliyorlar ve hem kültürümüzü orada tanıtmaya hem de büstlerini yaptıkları Balaban Hasan, El Turco'yu anmaya devam ediyorlar. Evet, aradan geçen 350 yıla rağmen vefanın böylesi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.